Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Sankey diyagramını nasıl hazırlayabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Sankey diyagramı veri akışlarını görselleştirmek için kullanılan bir grafik türüdür. Ve bu diyagramda akışın yönünü göstermek için ok, çizgi veya şeritler kullanılır. Sankey diyagramları karmaşık süreçlerin ve sistemlerin anlaşılmasını kolaylaştırmak, kullanıcıların nerede kayıplar olduğunu, hangi yolların daha verimli olduğunu ve genel akışları net bir şekilde görmesini sağlar. Hazırlamış olduğum örnekte teknoloji sektörüne ait ürün grupları var. Burada üretim değerleri, üretim yüzdeleri ve satış yüzdeleri. Ve ben bu grafikle de bu ikisini karşılaştırıyorum. Şimdi formüller hesapla diyorum. Bu grafiği yorumlarsam TV ürünü %100 üretim kapasitesine sahipken satış kapasitesi %79'a kalmış. Hafıza kartı %5 üretim kapasitesine sahipken satışı %35'te. Ben bu grafikle üretimle satış arasındaki darboğazı ve hangi ürünlerden stok kalabileceğini görebiliyorum. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şuradaki verilerimi alıyorum. Kopyalıyorum ve sayfa 2'de şu alana özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. İlk olarak burada veri tablosunda görünen ancak şurada görünmeyen ve gizli olan verileri ekleyelim. Yani şuraya bir tane satır ekliyorsunuz. 1 ve 2 yazıyorsunuz şu şekilde. Daha sonra şu alanı seçiyorum. Ekle diyorum. Ve buradan da şu grafimi seçeceğim. Grafik seçiliyken şuradan satır sütun değiştir diyorum. Şunları sileceğim. Daha sonra şu yatay çizgileri sileceğim. Ve şuna geleceğim. Ekseni biçimlendir. Şurayı 0 diyorum. Şurayı da 1 diyorum. Ben şu anda y eksenini düzenledim. Şimdi x eksenini düzenleyelim. Yani şuna tıklıyorum. Şunu minimum 1 diyorum. Maksimum 2. Şurayı da değer olarak 1 diyorum. Şuradaki değerleri birer birer atlasın. Şu şekilde. Bunu kapatıyorum. Şuradaki y eksenini siliyorum artık. Grafik başlığını da sileceğim. Daha sonra grafiğimi biraz şöyle şekillendireyim. Şu arka planı görünümden kılavuz çizgileri olmasın. Tekrar grafiğimi seçiyorum ve şuradan iç grafiği biraz küçülteceğim. Sağdan ve soldan, biraz da üstten. Şöyle ortalayalım tabi. Az bir şey de üstten. Şu grafiğimi biraz büyüteceğim. Bunu da biçimden dolgusu olmasın. Ana hattı olmasın. Daha sonra tekrar grafiğimi seçiyorum. Veri seç. Ekle diyorum buradan. Seri adı olarak aksis diyeceğim. Şuraya giriyorum. Alt GR'ye basıyorum. Şuradaki süslü parantez 1 noktalı virgül 2 süslü parantezi kapatıyorum. Aşağıya da yani şuraya noktalı virgül 1 diyeceğim. Tamam diyorum. Tamam. Şu şekilde şöyle bir çizgi oluşmasını sağlıyorum. Daha sonra şu çizgiyi seçiyorum. Sağ klik, veri serisini biçimlendir. Buradan çizgi yok diyeceğim. Çizginin görünmesini istemiyorum şu şekilde. Bunu kapatıyorum. Şunlar seçiliyken, şurası. Buradan veri etiketleri diyorum. Şunları ekliyorum. Bunları seçiyorum. Veri etiketlerini biçimlendir diyorum. Hücrelerdeki değer diyeceğim ve şuradaki değerleri seçip başlık olarak bunların gelmesini sağlayacağım. Şuradaki y değerini ve şunu kaldıralım. Sadece şöyle olsun. Bunlar da kalın ve büyük olsun biraz. 11 olabilir. Şunu kapatabiliriz. Şimdi şuradaki x eksenimi tekrar seçiyorum. Sağ klik, ekseni biçimlendir. Burası seçiliyken bunu siliyorum. Daha sonra şuradan şunu seçeceğim. Yatay değer, eksen birincil kılavuz çizgileri. Şunu seçtim. Buradan da çizgime geliyorum. Bunu siyah yapacağım. Ve biraz kalın yapacağım. Şöyle 1,5 olsun. Daha sonra şunları da aslında kalın yapalım.
Şöyle yapalım. Hepsini 2 yapalım. Çünkü zaten 1,5 burası. Biraz daha kalın gözüksün. Sırasıyla hepsini 2 yapıyorum. Atladığım var mı kontrol edeceğim. Şu tekrar şunu seçiyorum. Bunu da 2,5 yapalım. Biraz daha kalın olsun diğerlerinden. Şimdi buradaki değerlerimizin grafiğimizde görünmesi için etiketler eklememiz gerekiyor. Bunun için de şöyle yapacağız. Şuraya geliyorum. Buna 1 diyorum. Buna 2. Şunu aşağı doğru Ctrl D ile çektiriyorum. Şurayı daraltayım şu şekilde. 1 demek şurası. 2 demek de şurası. Ona göre de değerlerimizi alacağız. Tekrar grafiğime geliyorum. Buradan veri seç diyeceğim. Ekle diyorum. Buraya da seri adı olarak da üretimi seçiyorum. X değeri olarak 1 olduğu için şuradaki birleri seçeceğim. Y değeri olarak da şurayı seçeceğim. Tamam diyorum. Tekrar ekle diyeceğim. Şunu seçiyorum bu sefer. X değeri olarak şu. Y değeri olarak ise şu değerler. Buna da tamam diyorum. Tamam. Grafiğimi seçiyorum ve şöyle biraz daha sağ tarafa alacağım. Çünkü şuraya değerleri eklememiz gerekiyor. Şuradaki değerleri. Bunun için de birleştir formülünü kullanacağım. Fx diyorum. Birleştir diyorum. Tamam. Şunu seçtim. Burayı boşluk olarak geçiyorum. Şuraya geliyorum ve şunu seçiyorum. Tamam diyorum. Şunu aşağı doğru çektireceğim. Aynı işlemi şunun için yapacağım. Ctrl R diyeceğim. Şöyle. Tabii şunu şuraya çektireceğim. Enter diyorum. Bunu aşağı doğru bu şekilde çektiriyorum. Şu anda etiketlerimiz hazır. Şuradaki değerler şurada aslında seçili ve şurada seçili. Bakın görünüyorsunuz. Şimdi yerlerini değiştireceğiz bunların. Şimdi buradaki etiketlerim seçiliyken şuraya geliyorum. Veri etiketleri diyorum. Bunlar gelmesini sağlıyorum değerlerin. Daha sonra bunları seçiyorum. Veri etiketlerini biçimlendir. Şuradan da şunu seçeceğim. Şunları kaldıracağım. Tamam diyelim. Şunları kaldıralım. Ve bunu biraz sola alalım. Kalın yapalım ve biraz büyütelim. 11 iyidir. Aynı işlemi burası için de yapacağım şimdi. Tekrar buradan veri etiketlerini seçelim. Veri etiketlerimizi seçelim. Buradan da şunu kapatmam lazım. Veri etiketlerini biçimlendir diyorum. Şuradaki değeri şunları alacağım. Tamam diyeceğim. Şunları kaldıracağım. Bunu sağa alıyorum. Kalın yapıp aynı şekilde büyütüyorum. Bunları kapatabilirim. Şunları gizleyebilirim. Şuraya geliyorum. Veri seçten şunu seçiyorum. Şuraya tik atıyorum. Şunları da gizliyorum. Şu grafiği biraz daha büyüteyim. Şunları biraz daha büyük yapalım. Küçük kaldı. Şöyle biraz daha aşağı çekebilirim. Şimdi şuraya geliyorum. Shift eşittir. Rastgele arada 1'den 100'e kadar parantezi kapatıyorum. Yüzde işaretini koyuyorum. Ctrl R. Bunları aşağı doğru Ctrl D. Formüller şimdi hesapla. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgileri sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.